İpek Can Bulat, astrologların prensesi, astroloji Teşekkür ederim. dünyasının astroloji dünyasının çok ünlü bir ismi İpek Can Bulat. İkinci yayınımız kendisiyle bugün. Bugün bize yurt dışından katılıyor. İpekçim hoş geldin yayınıma. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol Bilal abicim. Rica ederim. Şu anda Kıbrıs'tasın galiba değil mi? Evet, Kıbrıs'tayım. Evet, Kıbrıs'tayım. Yine seni kırmadım biliyorsun. Zaten daha önceden sözleşmiştik. Salı ve sanıyorum pazar günleri yayın yapacağımıza Cuma. dair Cuma. sözleşmiştik. Özür dilerim. Salı ve cuma. Evet, Geçen cuma estağfurullah. yapmıştık. Salıyı unutmadım zaten. Dünden aklımdaydı. O yüzden Evet. pardon, özür dilerim. Hepinize selamlar olsun. Kusura bakmayın. Yayın yaparken alttan yazıları göremeyebiliyorum. Çünkü yakını da görmüyorum ayrıca. Gözlüğümü İstanbul'da unutmuşum. Ne olur Aa, affola. aa. Peki, olur böyle şeyler. İpek Hanım kendisi çok ünlü, astroloji dünyasının ünlü bir ismi. Yıllarca televizyonlarda programlar yaptı. Ancak aynı zamanda bizimle bir başka bağlantısı da ünlü artistlerin, oyuncuların, şarkıcıların da yakın dostu. Kendisi Kıbrıs'ta yaşıyor. İstanbul'da da evi var. Çınarcık'ta da yazlığı var. Kıbrıs'a gelen bütün şarkıcıların programlarını, konserlerini kaçırmaz. En önden izler. Onları kulislerine ziyaret eder. Zaman zaman evinde ağırlar. Sormayacağım en iyi dostun kim diye. Ben biliyorum ama isminin zikretilmesini istemediği için o şahıs sormayacağım. Ama sen istersen bize daha sonra anlatırsın. Sırlardan da bahsedersin. Belki istersen ünlülerle ilgili sırlardan da bahsedersin. Beni sıkıştırma diyorsun, değil mi? Yani sıkıştırma demiyorum, hayır. Ünlüler, evet hepsi arkadaşım. Zaten böyle bir herhalde ışığım vardı yıllardır. Yaklaşık 22 yaşında itibaren ben aslında onlarla tanıştım. Nasıl oldu bilmiyorum. Hani insanlar zannediyorlar ki ben televizyonda program yaparken onlar bana danıştılar. Astrolojiyle ilgili bana yaklaştılar. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece böyle bir onlara karşı ne bileyim özellikle bir iki tanesi var ki onlar gerçekten Türkiye'de hakikaten yani çok ünlü bir star bir tanesi. Çok sevdiğim bir dostum. Annemi desem, ablamı desem ona, arkadaşım mı desem, ne desem bilmiyorum. Ama benim için en özeli o. Sonra daha sonraki yayınlarda kendisini şu anda söylemiyorum. Eee, Açıklarım kim olduğunu. Ama Evet. tabii ki bunların çoğu da benim tabii ki Kıbrıs'tan arkadaşım. Çünkü benim Kıbrıs'ta bir menajer arkadaşım var, Gaye diye. Dolayısıyla o biliyorsunuz daha önceden de sizle de galiba bir irtibatı olmuştu, konuşmuştu, sohbet etmiştiniz. Doğru. Gaye'nin de çok böyle buraya pasladığı sanatçılar oldu. Dolayısıyla onun da vesilesiyle tanıştıklarım oldu ama genelde çok eski yıllara dayanan mesela bir Fatih Yürek benim 35 senelik arkadaşımdır. Ben Ya, onu ilk Çınarcık'ta tanımıştım. ya. Denize girerken tanışmıştık. Sonra o Antalya'da daha ünlü değildi. Tesadüf eseri tatile giderken öyle bir ara sokaktan giderken şöyle bir afişini gördüm. Gireyim içeriye dedim. Unutulmadığımı gördüm. Hayatımda unutmayacağım bir sahneydi o. İnanılır gibi değil. Nasıl? Boynuma sarıldı. Beni nasıl ağırladı anlatamam. Onun için hep söylerim ya, Fatih çok iyi kalpli bir çocuk. Çok iyi Oh, kalpli. O kalbi onu yarı yolda bırakmadı ama dilerim ki o beyni de bırakmasın. Çok da akıllıydı. Kimsenin etlisine sütlüsüne hiç karışmayan bir insandır o. Ben inanıyorum, dualarım onunla. Uyanacak diyorum. Ama dün akşam da çok kötü bir rüya gördüm ama sonra ben bunu yorumladım kendi kendime. O kötü rüya aslında iyi bir rüyaymış. ne gördün? Bilmiyorum, bekliyorum. Ne gördün? Ne Yani gördün? Fatih'le ilgili kötü gördüm. Yani Fatih iyi görmedim. Ama ben tabii ki hep böyle pozitif enerjiyle ilgilendiğim için dedim ki yok canım herhangi bir şey olmayacak ona ya. Bu bir sinyal dedim. İnan bütün enerjimle artık beynim patlayacak enerji yüklemekten. Bütün gün onu düşünüyorum. Diyorum ki eski günlerine dönsün. Gerçekten onu tekrardan Kıbrıs'ta yani aramızda burada görmek istiyorum. Hem eğlenceli hem kalbi çok iyi, merhametli. Çok başka bir insan o. Çok başka insan. Harika. Gerçekten buradaki herkes de sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama dua edin ya. Vallahi onun Oh, duaya ihtiyacı var. ah, ah, ah. Safiye Soyman da
Onunla ilgili güzel paylaşımlar yapıyor. Biliyorum. Safiye de arkadaşımdır benim Faik abiyle birlikte. Safiye'yi de çok severim. Evet, Safiye de çok iyi kalpli, merhametli, çok saf. O da çocuksu bir ruha sahiptir. Evet, onunla ilgili bir yazı paylaştı. Ama ben paylaşamayanlara da şaşırıyorum. Yani çok uzun yıllar arkadaşlıklar, dostluklar kurdunuz. Yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmedi de. Bir paylaşın ya, bir yazı, bir dua, bir enerji. Sizin de takipçileriniz var, milyonlar. İşte 1000K'lar, 3000K'lar, 5000K'lar. Yani bu insanları çağırın, dua toplu enerjidir. En azından biz vesile oluruz bazı şeylere. doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. İpek, Safiye Soyman hayat dolu melek kalplim diye yazdı Fatih Ürek'le ilgili. Yazar, yazar. Kendi de öyledir Safiye'nin. Kendisi de öyledir. Ama Kendisi de öyledir. Çok saftır, çok saftır. Çok temiz çok yüreklidir Safiye. çok Başkadır saf, yani. çok saf. Faik onu üzüyor zaman zaman ya. Zaman zaman Üzüyor ama yine işletiyor. de onlar birbirlerinden kopamazlar ya. Onlar ruh ikizi gibiler. Yani birbirlerini tamamlıyorlar. Şimdi Faik abinin de ona katkıları var. Manevi yönden çok büyük destekleri var. Tek yönlü konuşmamak ya da görmemek lazım olayı. Safiye de çok fedakar. Yani mesela Faik abi Safiye'nin çocuğunun hastalığında da çok büyük destek olmuştur. Değil mi? Onlar ruh ikizi. Üzebilir ama bir onların mümkün değil. Yani onlar bir bütün, ekle tırnak gibiler. Evet, çok da matraklar ikisi birlikte. Çok Çok çok. güldürüyorlar Safiye de herkesi. öyledir zaten. Evet. Peki yani bu Fatih Ürek çarşamba günü yarın da çarşamba bir hafta olacak kalp krizi geçireli yoğun bakıma gireli. Doktorlar uyutuluyor dediler. Bekliyoruz dediler. İşte 72 saat önemli dediler. Ancak daha başka yeni bir açıklama yok. Uyandırmaya cesaret edemiyorlar galiba. Galiba beyin hasarı. Şimdi bir profesör galiba bir açıklama yapmış, öyle gördüm ben. Instagram'da görmüştüm sabahleyin. Instagram'daki, yazıda diyordu ki, biz yani uyandırmadık değil, biraz daha bekledik ama ilk etapta biliyorsunuz ki 72 saat bekleyeceğiz dediler. O 72 saat geçti. 72 saatin üzerine bir 72 saat daha geçti. Ben, biliyorum kalbi yalnız, problemsiz şu anda. Kalple ilgili herhangi bir problem yok ama Yok. beyin sinir ucu diye bir şey varmış galiba. Orada bir tahribat olduğunu okudum. Ne derece doğru bilemiyorum. Ben okuduğumu söyledim. Dolayısıyla, Allah'tan ümit Dolayısıyla kesilmez hiçbir zaman. Allah'tan Allah'tan ümit kesilmez. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum Bilal abi. Yani iyi şeyler düşünelim de gerçekten iyi olsun. evet, Allah'tan ümit kesilmez. Yalnız doktorlar da söylesinler bize ya. Yani tıbbi terimlerle de olsa izah etsinler. Şu andaki durumun nedir? Allah Evet, senin aşkına. sayfanda dün yazmıştım. Ben de alttan bir yorum yazmıştım. Demiştim ki, Evet, evet, hiçbir hastanede hiçbir, sağlık güvenliği ya da, işte, doktorlar, profesörler açıklama yapmıyorlar bu konuyla ilgili olarak. Nedir bu dedim yani. Hiçbir açıklama yok. Alttan da, sizin bir, işte, takipçiniz bana yazmış, böyle ağır ithamkâr sözler falan. öyle Çok, mi? Kötü, şaşırdım. Evet, çok öyle mi? şaşırdım. Kötü sözler ya. Çok ciddiye almıyorum. Ben şu anda sayfanda da yazıyorlar. İnan çok ciddiye almıyorum o yazıları. Normalde ben yayın yaparken televizyonda da mesela, ararlardı rejiyi, söylerlerdi. Benim çok umurumda değil. Ben yayınımı yapar giderim. Yani, böyle, hani, nasıl söyleyeyim, demoralize ediyorlar ya bir şey Evet, yaparken. Hani, bir evet. şeyler ortaya çıkarmak istiyorsun, seni demoralize edip yıkmaya çalışırlar ama ben yıkılmam yani. Onun Yok için canım. yazabilirsiniz, saygı duyuyorum. Yok canım. İsteyen istediğini yazsın ya. Biz kendimizi bildikten sonra, insan kendisini bildikten Doğru. sonra isteyen istediğini yazsın. Her yukarı çıkanı aşağı çekmeye çalışan birileri olur. Bu hep böyle. Herkes için böyle. Onun için hiç en doğrusunu yapıyorsun. Sen zaten yılların ekran tecrübesi var sende. Yusuf Dündar özel abonem burada mı? Samiye Yüksel özel üyem, özel abonem buradaysa bir ses versin. Arjantin'den Nelide Manzano demin gördüğüm bir mesaj yazdı. Özel abonem Arjantin'den Nelide Manzano diyor ki İpek sana sesleniyor. Ne olur diyor Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili Onlar astroloji. benim aşklarım ya. Onlarla ilgili kötü bir şey söyleyebilir miyim ben? Mümkünatı yok, söyleyemem. Yani çünkü ben onları mesela Bilal abi çok istedi benden. Dedi ki ya İpek ne olursun onlarla ilgili bir yorum yapar mısın dedi. Onun çok fanları var. Benim sayfamda da takip ediyorlar. Ben onlara baktığımda gerçekten onların haritalarını da inceledim. Biraz sonra, Tabii ki biraz sonra.
Biraz sonra konuşalım onu, olur Tamam. mu? Tamam Biraz oldu. Tabii ki, tabii ki. Tabii Biraz ki. sonra evet, sevgili İpek Canbulat, astrolojinin prensesi, sizlerden gelen talebi ilettim ona. Onların haritasına baktı, Afram'ın haritasına baktı ve biraz sonra söyleyecek. Dilek Şenyurt özel abonem, o da demin bir mesaj yayınladı ve bize iyi yayınlar diledi. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. O da daha sonra videoyu izliyor biliyorum. Çünkü saat farkından dolayı orada şimdi çok değişik bir saatteler. Biraz sonra Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Ahmet Minguzi'yi hepimiz biliyoruz. Ahmet Minguzi geçen kış Kadıköy'de bit pazarında alışveriş yapmak için gittiğinde bir tezgahın önünde bıçakla saldırıya uğramıştı. Kendisi gibi çocuk olan kişiler tarafından. Onlar 4 kişiydi. Biri bıçağı sapladı, biri yere düşen Ahmet'i tekmeledi. Diğerleri de arkadaşlarına destek oldular. Ve bugün son duruşmaları yapıldı. Bıçağı saplayanla yere düşen Ahmet'i tekmeleyen, ona yardımcı olan, saldırana yardımcı olan arkadaşı 24'er yıl ağır cezaya çarptırıldılar. Ancak diğer 2 sanık beraat etti, suçsuz bulundu. Ahmet Minguzi'nin annesi çok ağlıyor kadıncağız. Hayır diyor, bu adil değil diyor. Sen ne diyorsun, nasıl görüyorsun bu diğer 2 sanık? Şimdi yüksek mahkemeye Tutuklanacaklar yani Bilal abicim. Annesi tutuklanacaklar mı doğru onlar söylüyor da? yani. Tabii ki Onlar da tutuklanacaklar. öyle mi Yani görüyorsun? biliyorsun Türkiye'de adalet şaşmaz. Hiçbir yerde şaşmaz. Hiçbir yerde Tutuklanacaklar. asla şaşmaz. Öyle mi Tabii ki. görüyorsun? Bu senin aynı Evet. zamanda hem düşüncen Benim hem de kendi fikrim. Evet, kendi düşüncem. Uzun zamanlardan beri de zaten bununla ilgili böyle bir haber okumuştum. Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir Instagram'da yine bu konuyla ilgili bir paylaşım vardı. O zaman da o anda düşündüm neden bu 2 kişi tutuklanmıyor diye. Ama tutuklanacaklar. Çünkü yani diyorum ya Türkiye'de adalet şaşmaz. evet. Berkay ve Umutcan ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Çocuk oldukları için kanunda ağırlaştırılmış müebbet, onlar da 24 yıl ceza aldılar. Ancak yasa gereği bunun 24 yılın 16 yılını yatacaklar hapiste. 9 yıl kapalı cezaevinde, 5 yıl 6 yıl açık cezaevinde, 15 oldu. Son bir senede denetimli serbestlikten yararlanacaklar. İyi hal gösterirlerse ve dışarıya çıkacaklar. 30 yaşında bu katiller aramıza katılacaklar. Ellerini kollarını sallayarak 30 yaşında aramıza katılacaklar. Ahmet Minguzi ne güzel çocuk, değil mi? Ne güzel çocuk. Huyu da çok güzelmiş. Evet. Öldüğüyle kaldı. Öldüğüyle kaldı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya, Paris'teki Louvre Müzesi soygununu takip ediyor musun? Ne enteresan, değil mi? Ne büyük cesaret. Soyguncular Louvre Müzesi'ne girdiler. 7 dakikada pazar sabahı Napolyon Bonaparte'ın ikinci karısının tacını, broşunu, kolyesini, yine Çaldılar. bir başka kraliçenin yine broşunu, tacını çaldılar ve pır kayboldular. Bütün Fransa onları arıyor, polisler. Sence bunu kim yaptı ya? Sen bilirsin Allah aşkına, bazı şeyleri Ama biliyorum. ben sana söyledim kimlerin yaptığını. Daha önce de unuttun galiba. Söyledim ya daha önce de. Konuştuk. Seninle Ha, bu konuyu bir kere daha konuşmuştuk. ha, Hatırla. ha, ha, Ne diyorsun? lütfen. Mülteciler mi diyorsun ya da Mülteciler demiştin. Evet, göçmenler demiştin. Göçmenler demiştin. göçmenler yaptı bunu. Göçmenler yaptı. Maalesef Frans göçmenler yaptı. Ya Fransa'da o kadar çok Afrikalı göçmen var ki hakikaten. Var. Eee, bunlar Göçmenler yaptı. bunlar her türlü pis işi yapıyorlar gerçekten. Yan kesicilik onlarda, evlerden hırsızlık onlarda, araba çalma onlar. Bunu da onlar mı yaptı diyorsun? Tabii Bunu da onlar yaptı. Göçmenlerin işi bu. göçmenlerin işi diyorsun ha. Evet. Fransa polisi de yana döne bunları arıyor. O kadar da cesurlar ki 7 dakikada alacaklarını aldılar. Paha biçilmeyen elmaslarla, pırlantalarla
kaçtılar, Louvre Müzesi'ni soydular. Bütün dünya bu 4 soyguncuyu konuşuyor. Fransa polisine buradan sesleniyorum. Göçmenlerin üzerinde çalışın. Ünlü astrolog İpek Canbulat, göçmenler yaptı bu işi diyor. Bakın bu kıyamızı da unutmayın Fransa polisi. Kim bilir nereye kaçırdılar o çaldıkları kıymetli eşyaları ve Fransa'da bir ajansın haberini okudum. Eritip bunlar taç altın üzerine pırlantalar ya taç ve şeyler, kolyeler altınları eritip bu pırlantaları açığa çıkaracaklar. Öyle satacaklarmış pırlantaları, elmasları, safirleri. Çünkü öyle o taç halinde satılırsa insanlar başkaları almaya korkarlar. Çünkü gösteremezler ki hiçbir yere. Kimse de Doğru almaz. söylüyorsun. Hırsızlık malı olduğu belli çünkü. Dolayısıyla eriteceklermiş. Enteresan. Senin çok pırlantan, çok elmasın, çok altının var mı? Meraklı mısın sen mücevhere? Eskiden evet meraklıydım. Televizyonda program yaparken sürekli giderdim. Böyle bir arkadaşım vardı, sanatçı bir dostum. Onunla beraber Zorlu'dan alırdım. Ama öyle bir merakım hiç kalmadı. Yok yani kalmadı. Kalmadı. Kalmadı ya, yani kalmadı. Eskiden böyle bir saat merakım vardı. Pahalı pahalı da saatler alırdım. Evet. Pırlanta merakım da vardı. İnan kalmadı. Hiç yok yani zaten. Çok altın takmayı da sevmem. Çünkü altının kötü enerji yaydığına inanırım ben. Hımm. Olanı var, olmayanı var. Eskiden takardım böyle bir sürü bilezikler. Öyle çıkardım televizyonda program yapardım. Bir gün arkadaşım dedi ki bana, "Ya İpek, sen" dedi, "böyle bunları çıkarıyorsan bunun olanı var, olmayanı var. Göz nazar gelir." Hakikaten altın hiç iyi bir şey değildir aslında. Göze, nazara çok çabuk hitap eder. Dolayısıyla kötü enerji yayar. Nazara gelmemek için de takmam. Çok da böyle ihtişamlı da giyinmem. Eee, yani, çok ilgi çekmek de iyi değil aslında. İyi değil. Bu da kötü enerji yayar. Çok Ama fazla ortada olmak iyi değil. iyi değil ama hanımlar genelde seviyorlar yani, takıp takıştırmayı. Bak tek Evet, taşıma der seviyorlar. gibi böyle, tek taşını göstermek ister gibi filan böyle masalarda. Var öyle canım, var. Az önce bir hanımefendiyle tanıştım. Çok ünlü bir iş adamının eşiymiş. Ay, dedi ki bana, işte, "Geldim." dedi, "Tatil 17 gündür buradayım." falan dedi. "İstanbul çok soğuktu. Burada" dedi, "hava Akdeniz iklimi olduğu için burada kızımla huzur buluyoruz." falan. İşte, "Fabrikanız nerede?" Orada burada konuşurken şöyle elini bir yaptı. Baktım, inanmazsın belki 15-20 krat böyle kocaman nohut Vay, vay, büyüklüğünde bir vay, taş. vay, vay, vay. İlgimi çekti yani sordum. Dedim ki, "Yani nereden alındı bu?" "Ne?" dedi bakayım. Yok, "Belçika." dedi. "Belçika." dedi. "Oradan" dedi, "özel geldi." dedi. Ya, inan var ya 2 tane villa alır yani. Hani, abartmayayım, Kıbrıs'tan 2 tane villa alır. Çok evet. Var yani, öyle meraklılar var ama benim hiç öyle bir merakım olmadı. İnan bir dönem oluyor ama belli bir yaşı geçtikten sonra, yani 50'li yaşları geçtikten sonra çok farklı dünyevi yaşıyorsunuz. Hiç onunla, bağdaştırmıyorum hiçbir şeyi. Yani maddiyat üzerine bir yaşantı değil, artık sağlık düşünülüyor. Yahut da ne bileyim, işte, biraz tatile gideyim diyorsun, görmediğim yerleri göreyim diyorsun. Nereye kadar ki? Hani, lüksün de bir sonu yok. Peki villa dedin de Kıbrıs'ta konut fiyatları nasıl şimdi? Mesela, 2 katlı böyle bir ailenin kalabileceği gibi mazbut en fazla 200 metrekare, bir villa, pound'la orada tabii değil mi? Şimdi Bu bir artı bir evler bile uçmuş burada. yapma Çünkü ya. sterlin aldı başını gitti. Valla bir artı bir merkezde bir site var burada, Patara sitesi diye. Orada mesela 100.000 pound. Bir artı bir. O da eski yani 10-12 senelik binalar. Biraz daha, Alsancak, Karaoğlan tarafına gittiğinizde 140.000, 150.000 sterline 3+1 bulabilirsiniz. Valla villalarda açık konuşmak gerekirse 220.000 sterlinden başlıyor. Yani 10.000.000, 12.000.000'dan başlıyor villalarda. 10-12 milyon. Kıbrıs'ta, Bilal abi hayat zor. Ya, ama burada biliyorsunuz ki asgari ücret yüksek. Yani emeklilik parası yüksek. Hayat zor, burada çok pahalı. Her şey çok Çok pahalı. Sadece alkol ve sigara ucuz Kıbrıs'ta, o kadar. Çok ya, pahalı yani. doğru söylüyorsun, doğru Ama söylüyorsun. şimdi yönetim de değişti biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun bu yeni cumhurbaşkanımız. Yeni Gerçekten cumhurbaşkanımız evet, hayırlı uğurlu olsun. hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Tanışmış mıydın, Gerçekten tanışmış mıydın? olsun. Cumhurbaşkanıyla tanışmış Tanıyordum, mıydın evet tanıyordum. yeni cumhurbaşkanı? Üniversitede hocaydı zaten kendisi burada hukuk fakültesinde. Kendisi hukukçudur zaten. Ne güzel, Dolayısıyla öğretmenlik yapıyordu, hocalık yapıyordu burada. Yani bence ne çok güzel. hayırlı oldu gelmesi. Ben seviyorum yani. Ersin Bey de çok iyiydi.
Ersin Ersin Bey Bey. de çok iyiydi. Gerçekten çok efendi, doğal, halktan bir insandı. İnanmazsın bak, terliklerle buradan yürüyerek gezerdi. Bütün halkla selamlaşırdı. Hiç öyle burnu kaftağında bir cumhurbaşkanı değildi. Ben Ama onu işte ne bileyim. ben onu İstanbul'da Show TV'nin genel müdürüyken tanımıştım. Show TV'de genel müdürdü Ersin Bey. Biliyorum, 2000 yılı civarıydı. biliyorum. Evet, Show TV'de o zaman tanımıştım. O da çok iyi bir insandır. Doğru söylüyorsun. Bir Evet, insandı ama tabii ki bu şeyi kaybetti. Yani bu seçimde kaybettiler. Çünkü evet, onun partisi kaybetti. O parti kaybetti ve inanılmaz büyük bir farkla bu yeni cumhurbaşkanı oldu. Yani arada 2 kat fark var, öyle söyleyeyim. evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı pazar günü ve Cumhurbaşkanı değişti. Tufan Emirman oldu. Evet, Tufan Hande Bey. evet, hayırlı uğurlu olsun. Hande Erçel ve Barış Arduç e, bu ATV'de oynayan dizileri istenildiği gibi gitmiyor. Reytingler düşük geldi. 4. bölümde yönetmen değişti. Şimdi de senarist değişiyor. Senarist değişiyor ve elde bölüm kalmadığı için bu değişikliklerden dolayı elde yedek bölüm kalmadığı için bu hafta ekrana gelemeyecek dizi. Büyük bir kriz yaşanıyor. Hande Erçel'in Kriz yaşanınca o kriz bitecek. Çünkü o program tutmadı ve o program kaldırılacak. İpek dedi dersin. kaldırılacak mı? Dizi Kaldırılacak o program. Hande Tutmadı Erçel yani. Baştan belli. Hande Erçel'in bu dizisi kaldırılacak. Öyle mi? Evet. Evet. Yani yeni senarist ekibiyle birlikte hikayede değişiklikler yapılıyor ve bazı oyuncular da eklenecek. Yeni karakterler eklenecek ama yine olmayacak diyorsun. Olmaz yani. Çünkü baştan Olmaz. pire verdiyse bir şey zaten sonu bellidir. Her sonun başından bellidir ne olacağı. Evet. Ya Hande Erçel üzülecek. Bu kız ulusal kanallarda bir türlü dizileri başarılı olamıyor ya. Bir türlü oyunculuktan yüzü gülmedi şu kızın, Hande Yüzü Erçel. gülmeyen ama çok başarılı, biliyorsun ki oyuncu da var, sanatçı da var yüzü gülmeyen. Bu bir şans işi. Mesela benim tanıdığım bir sanatçı var. İnanılmaz bir ses, mükemmel bir performans. Gerçekten hem de iyi musiki söyler. Konservatuarlı, öyle sıradan biri de değil. Aslı Günel'i bilirsin. Bilmez miyim Aslı Bu kız Günel'i? çok iyi yerlere gelebilirdi. Evet. Çok çok iyi yerlere gelebilirdi ama olmadı. Yani biraz şans meselesi. Biraz kısmet işi ya. Biraz Kısmet işi. biraz şans işi. Eee, Kıbrıs'a Kıbrıs'a konser vermeye, program yapmaya gelen şarkıcılar, bayan şarkıcılar arasında favorin kimler? En çok kimleri? Bülent Hanım'dır. Bülent Ersoy yok geçer burayı. Yani bir masa bile boş bırakmaz. Full doludur. O gelmeden önce zaten afişler yaklaşık 2-3 ay önceden asılır. Asıldığı zaman da zaten ilk şey de odur. Ebru Gündeş. Mesela 2 gün önce Sibel Can çıktı burada. O da çok güzeldi. Mesela Böyle sahnesi 10 numara onun da. Ben de işte cumartesi dur bakalım, hiç arabesk tarzım değil ama Derya Bedavacı'yı çok methettiler, ona gideceğim. he, Derya Bedavacı. O da son zamanlarda bayağı Son yükseldi. zamanlarda çok büyük bir çıkış yaptı. O yüzden dolayı çok merak ettim. Onun için gideceğim. Ama Evet. tabii ki buraya masaları dolduran, yani full böyle konser alanını dolduran tek bir kişi vardır. O da Diva'dır yani burada. Bülent Ersoy. Evet Bülent ve Ersoy. aynı zamanda menajeri Haluk, biliyorsun. Yıldız Tilbe ile de çalışıyor. Mesela Yıldız'ın sahneleri de öyledir. Yıldız da inanılmaz full çeker. Derya Bedavacı'nın da menajeri o Haluk. Evet, Haluk evet. çok Çok başarılı bir başarılı. menajer. Evet, çok başarılı. Yıllardır ya Bence Türkiye'de bir numara, öyle bir söyleyeyim. numara. Ben 35 senedir tanıyorum Haluk'u. Helal olsun. 35 senedir hep Evet. zirvede ki bu kadar yani o sofranın o kadar çok meraklısı var ki o konser pastasından pay kapmak isteyen o kadar çok insan var ki menajer, organizatör, sanatçı ama Haluk her zaman sanatçılarıyla beraber dimdik ayaktadır, zirvededir. Haluk artık işi yürütmüş, yani, oturtmuş, öyle söyleyeyim. Bence bir marka Haluk. Yani, herkes onunla çalışmak istiyor ama Haluk o karşısındaki insanın performansına bakar, analiz eder, ondan sonra karar verir. Mesela Haluk öyle sıradan insanlarla da çok çalışmaz. Çok gidenler var ona. Mesela Çalışma. ben neyi biliyorum biliyor musun? Oryantalliği de, dedi ki ben dedi oryantalliği bırakıyorum, ve sanat camiasına atılıyorum ve gerçekten şarkı söyleyeceğim artık dedi. Eee
hiç ona oryantallikle ilgili iş ayarladı ama ben zannetmiyorum yani şarkı, olarak herhangi bir mekân ayarlasın da o çıksın. Böyle bir şey hiç duymadım, görmedim de. Zaten olmayacağını Haluk da biliyordu ve böylelikle de zaten tutmadı. Tutmadı, doğru Tutmadı. Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in programlarında meşhur olmuştu. Televizyon programında meşhur olmuştu. Onun programında devamlı oryantaldi Asena'dan sonra. Ancak oryantalliği bırakıp şarkıcılığa geçince olmadı. Şans bulamadı. İş Bulamadı, olmadı yani. Evet, olmadı. aynen öyle oldu. Çok doğru söylüyorsun. Ebru Gündeş dedin. Ebru Gündeş'in sahnesini beğeniyorsun değil mi? Kıbrıs'ta yani her Beğenilmez mi Ebru Gündeş? Ebru Gündeş şimdi şöyle söyleyeyim, ben onu, gerçekten Ebru'yu, ilk daha albümü çıktığında, ilk daha çocukkenden yani 17-19 yaş arasındayken çıkardığı albümle tanıdım. "Demir Attım Yalnızlığa" diye. Ondan sonra öyle bir yol aldı. Evet ama hiç bu kadar böyle olacağını hiç tahmin edemezdim ben. Ebru Gündeş kendini çok geliştirdi. Hem sesi mükemmel hem de yorumları. Dolayısıyla Ebru Gündeş de gerçekten önemli benim için bir stardır. Ve burada evet, da yine yok ben mesela, çok benim bildiğim Türkiye'de bir iki mekan var. Ve bu 1-2 bir yerlerde bunlar çıkıyorlar. Mesela isim verebilirim herhâlde. ver, ver, Cahide'de ver, çıkıyorlar. ver. İzzet Çapa'nın yeri herhâlde. Evet, Bir oralarda çıkıyorlar. Bazen, işte, Jolly Joker'lerde falan görüyorum bazı, ünlüleri. Ama, Kıbrıs aslında kalbi, bu işin kalbi. Bence bütün sanatçılar Kıbrıs'tan ekmek yiyor. Yani Kıbrıs olmasa zaten Türkiye'de de ekmek yiyemezler. Çünkü burada biliyorsunuz kasino sektörü var. Dolayısıyla büyük paraların döndüğü yerlerde çok büyük rakamlarla çağırıyorlar onları. Kaşeleri çok yüksek. Eee, Kıbrıs onlar için bence çok süper bir yer. evet, Bütün sanatçılar açısından söylüyorum ben. evet. Bir de Günay var. Günay restoranlar var. Güney de var, Eee, evet. Hı hı, Günay da var. Günay restoranlar. Ebru Gündeş peki, 1,5 yıldır evli olduğu kocasından boşandı ve boşandıktan 22 gün sonra kocası, yine sevilen bir başka şarkıcı, genç Adı şarkıcı, anıldı, evet, aldatıldı dediler. Elif Buse Doğan'la Evet. birlikte de göründüler, el ele göründüler. Sence aldattı mı evliliği Bence sırasında? Bilal abi ya, ben bu konuyu da düşündüm ama yani şöyle söyleyeyim, bence aldatmadı. Çünkü Aldat aldatılan kadın karşısındaki erkekle ayrılırken asla helalleşip ayrılmaz. Düşmanca ve kinci ayrılır. Yani kin Evet, besler karşı tarafa, düşmanca ayrılır. Hani evet, demez evet. ki, ben işte aldatıldım ama dostça ayrılalım. Biz her zaman arkadaşız şeklinde konuşma yapmaz. Yapma. Yoluna devam eder, boşanır, ayrılır ve gider. Ama Ay, Ebru'da böyle bir durum yok. Bence bu bir reklamdı. Ama şunu da söyleyeyim, adam Ebru'yu taşıyamaz. Çünkü Ebru zaten çok üstün bir kadın. Dolayısıyla, bu adamcağız, biraz kendini ezik hissetti Ebru'nun yanında. Bu evlilik zaten baştan fiyaskoydu, öyle söyleyeyim. çok ilginç. İpek'le konuşuyoruz. İpek Canbulat. İpek Hanım, Türkiye'nin en önemli astrolojide en önemli isimlerinden biri. En çok öne çıkan yıllarca televizyon programı yaptı. Ben kendisine ne düşünüyorsun diye sorduğum zaman dostlar şundan emin olun. Hem kendi fikrini söylüyor hem de kendisinin, tecrübesiyle o bir haberi duyduğun zaman önüne arkasına kendi değerlendirmesini ilmiyle yapıyor mutlaka zaten. Yıldıza bakılacaksa bakıyor, haritaya bakılacaksa bakılıyor ama kendi düşüncesiyle beraber, kotarıp öyle cevap veriyor bana. Teşekkür ederim kendisine. Ben Çok teşekkür ediyorum. Beni konuk olarak aldığın için, rica izleyenlerin ederim, yani izleyicilerinizle beni tanıştırdığınız için sağ olun. rica Ben ederim. evet 10 seneden beri Kıbrıs'tayım. Dolayısıyla burada televizyonda program yapıyordum. Ama, Evet, artık Türkiye'ye dönüş yaptığım için Türkiye'de yapacağım bundan sonra. Daha farklı bir formatta, daha başka bir yerel kanallarda. Çünkü hep uyduda. Şimdi az önce ben burada diyorum mesela izleyicilerinizden, "A, İpek Hanım gelmiş." diyorlar. Yıllar önceden tanıyorduk işte. Danışmanlarım da yazıyor buradan alttan okuyorum. evet, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, İpek Teşekkür Hanım'ın ederim. Beni onlarla buluşturdun Bilal abiciğim. aha, çok güzel. İpek Hanım'ın söylediği gibi boşanma gerçekleştiği zaman Eylül ayının 26'sında Ebru Gündeş bir açıklama yayınladı sosyal medyasından ve orada dedi ki evliliğimizi bitirsek de, saygımız, dostluğumuz baki kalacaktır açıklamasını yaptı. Ama demin İpek Hanım'ın da söylediği gibi hiçbir kadın kendisini aldattığı için cep telefonunda
mesaj öyle diyorlar ya, cep telefonunda bir kadınla mesajlaşırken yakaladığı bir adamın arkasından dostluğumuz baki kalacaktır diye bir açıklama yapmaz. Hayır, dostça ayrılmaz zaten. Dostça Dostça ayrılır. ayrılmaz ya, Bravo. basına da zaten açıklamada bulunurdu kendisi. Tabii yüzünü gözünü de Yani bu, tırmıklamıştır bu. aldatılmak, yani, şimdi Bilal abicim aldatıldı ama bu, eğer aldatıldıysa bir kadın, zaten bunu eğer özgüveni varsa açık açık basınla da paylaşabilir. Ne bileyim, izleyicilerle de, halktaki kitleye de söyleyebilir. Bu utanılacak bir şey değil. Bence eğer Yaptı. aldatılan kadınsa aldatan adamın utanacağı bir şey bu. Yaptı zaten. Mesela Reza Zarrab onu Hadise'yle aldattığı iddiaları çıktığı zaman boşanma dilekçesinde herkesin tanıdığı, benim de tanıdığım bir kadınla, işte, görülmüş, Miami'deki Sevda hoş evinde, geldin. evet diye boşanma dilekçesinde Ebru Gündeş yazmıştı. Hadise'yi kastettiği söylenmişti. Dediğin gibi o zaman yazdı. Şimdi de rezil etmek için hem eşini, boşandığı eşini hem o kadını yine bir şekilde ima ederdi. Bir de kendisini aldatan adamı eline geçirirse, ki yanındaydı, aynı evde kalıyorlardı, yüzünü gözünü tırmıklardı yani. Murat Özdemir'in yüzünü ve Ebru gözünü Gündeş bir şeyler defa çok görürdük. agresifmiş. Tanıyan arkadaşlarım anlatıyor benim. Yani onu Nasıl? öyle bırakmazdı. Tanıyan Nasıl? arkadaşlarım Ebru Gündeş'i tanıyan arkadaşlarım anlatıyor, ortak dostlarım. Ebru bir defa asabi bir kadın. Anlatabiliyor muyum? Bu arada özür dilerim, Sevda Demirel yazmış. Bilal abi ve İpek'in meleklerim. Hoş geldin Sevdacığım, merhabalar. Sevda, merhaba Şunu canım. söylemek istiyorum. Ebru bir defa asabi bir kadın. Yani böyle bir şey olmuş olsa Ebru Gündeş sizce bu olayı, dostça, arkadaşça ayrılıkla sonlandırır mıydı? Mümkün değil. Hiçbir aldatılan kadın kalkıp da böyle bu şekilde ayrılmaz. Ya cezasını verir ya da rezil ederdi onu, ama bunların hiçbirisini yapmadı. Biz yollarımızı ayırıyoruz dostça. Demek ki burada bir aldatılma ya da bir ihanet yahut da bir düşmanlık söz konusu olamaz. Senin şu dediğine çok katılıyorum. Ben de Ebru Gündeş'i senin dediğin gibi o yıllardan tanıyorum. 93, 90, 92'den beri tanıyorum. Onunla ilk 92'de, ilk 93'te meşhur olmaya başladığı zaman Almanya'ya konserlere, gurbet turnesine gitmiştik hatta. Ben de gazeteci olarak onu Almanya'daki ofisimize de götürmüştüm. Gazetenin oradan ünlüler, hayranlarıyla, Almanya'daki gurbetteki hayranlarıyla telefon görüşmesi yaptırmıştık filan. Oradaki gazetemiz için önemliydi bu olay. Ebru Gündeş'in hakikaten tersi terstir. Çok doğru söyledin. Sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez. Haksızlığa hiç dayanamaz. Evet. O kadar kibar, o kadar naif, o kadar hanımefendi bir kişi ama kendisini birisi böyle aldatacak o filan, yani of 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 of. Evet, çok haklısın. Hakkını yedirmez. Yedirmek istemez. Çok haklısın Ebru Gündeş konusunda. Eee, Başka sormak istediklerin nedir? Ben bekliyorum neyi soracağını. Çünkü başka alttan yazıyorlar. Yani özellikle konuşulması gereken bir konu. Fanları var biliyorsun. Alttan Evet, sürekli yazıyorlar. Teşekkür ederim farkındayım, Sevdacığım. Ya farkındayım. Hadi o konuyu konuşalım. Evet, İpek Canbulat, sevgili İpek Canbulat, astrolojinin prensesi. Senden rica etmiştim Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ile ilgili bir bakım yapman konusunda. Ne diyorsun? Bu çocukların şu anda yaşadıkları ilişki şimdi nedir? Bilal abi, insanlar ne diyebiliyorlar? Onlar ayrıldılar, onlar birlikte değil diye. Ama ben burada şeffaflıkla, yani şeffaf olarak konuşmamı ister misin? Tabii, lütfen. Eee Heh. Şimdi Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onların bir defa geçen yayında da söylediğim gibi, ayrılma şansları gerçekten yok. Onlar sanki bir ruh ikizi gibiler. Yani, ve, bence, bu dizideki, performans düşmesin yahut da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. evet. Yani bu benim naçizane fikrim. Dizideki, performans düşmesin, işte, izleyici, onların, ayrıldıklarını bilsinler diye de olmuş olan bir şey olabilir. Bana kalırsa bence onlar ayrılmadılar ve birbirlerine son derece yakışıyorlar. Dilerim ki gerçekten evlensinler ve yuva kursunlar. Ben çok beğeniyorum onları. Çok beğeniyorsun. Zaten Peki. onların doğum haritalarında da bakın gezegenleri bile
gezegenleri bile Evet. Afra'yla mesela Mert'in gezegenleri bile ortak noktaları var. Kesiştiği noktalar var. Baktığım zaman mesela 8. evlerinde bir değişiklik var. Yani iletişim problemlerini gösterir o. Dolayısıyla özel hayatlarını gösterir o. Özel hayatları ve iletişimleriyle ilgili bir problem oluyor, doğru. Çünkü göz önündeler. İnsanlar onlarla ilgili yorum yapıyorlar. Bir yerlerden kötü enerji alıyorlar. Dolayısıyla bunların ayrılmaları da söz konusu olabilir. Ama hani ayrılırsın, küsersin, tekrar bir araya gelirsin ama mütemadiyen bir ayrılık görmüyorum. Asla da bunun bence bir değişik bir noktalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani diziden kaynaklı bir şey. Artık bilemiyorum. Bunların Evet. yönetmenleri mi bir şey söylüyor? Yahut da bunları Yapımcıları idare eden bir şey mi var? He, var yapımcıları mı öyle bir şey? yapımcılarının baskı Yapımcıları. Hı. yaptı. Şimdi ikisi de aynı yapımcıyla ayrı ayrı dizilere imza attılar. İkisi de Görüyoruz aynı Sevdacığım, yapımcıyla görmez olur muyuz? Ha. ikisi de aynı yapımcıyla 2 tane ayrı dizide başrol oynayacaklar. Yapımcılar, "Ya siz aşk yaşarsanız benim 2 yeni dizimin 2 ayrı başrolüsünüz. Aşk yaşarsanız Bu millet iş biter dizileri." zaten. Dizi izlenilmez ki aşk Hah, yaşasa da. Çünkü ağzımdan zaten dizide aldın. aşk yaşanıyor. Ağzımdan aldın lafı. Millet Dizide aşk yaşanıyor zaten. diziyi izlemez, sizin dışarıdaki aşkınızı takip eder. Ve bitti. Dizi izlenmez. Çok güzel bir yapımcı, tebrik ediyorum. İnan bilmiyorum kim yapımcısı. Bilgin Evet. var mı? Tabii, Takdir tabii. edilecek bir adam. Onur Güven Atam. Helal olsun. Evet. Onur Güven Atam Yalı Çapkın'ın da yapımcısıydı. Gezegenleri ne oluyor dedin? Gezegenleri kesişiyor mu? Onların hayır, gezegenleri bir noktada buluşuyor. Yani aslında Buluşuyor. ikisinin de baktığım zaman dediğim gibi hep 8. evlerinde problem var. İkisine de baktım. Doğum haritalarında problem görmüştüm. Bu problem hep iletişim kopukluklarından, bir şey insanların bu konuşmalarından gelen negatif enerjilerden sarsılan bir diyalog olarak görülüyor. Ama Evet. 11. eve geçtiği zaman yani özel hayatta orada bir ilerleme, özel hayatlarıyla ilgili bir gelişme ve sonlanma var. Yani burada bir ayrılık yok. Görmedim ben ayrılık. O yüzden Görmedim. dolayı söylüyorum. Birbirlerine gerçekten çok yakışıyorlar. Ben ilerleyen zamanlarla da onlarla ilgili daha böyle ayrıntılarıyla bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben onları çok yakıştırıyorum birbirlerine. Var mı burada takipçilerinden beğenmeyen, izlemeyen ya da onları birbirine yakıştırmayan yahut da olumsuz bir şey düşünen? Biraz da Eee, fikirleri de alalım. olumsuz bir şey düşünen benim takipçilerimin arasında yok da Birbirlerini çok seviyorlar onlar. evet, dışarıdan gelip Seviyorlar ki zaten dizide de çok başarılılar Bilal abi. Görmüyor dizide musun? Yani tabii, tabii dizide de zaten başarılılar. oyunculukları çok iyi canım. Şimdi o Peki oyunculuğu yapabilmen için, orada da yaşanan aşk, gerçek hayatta yaşanan aşkı aslında oraya kurgu yapıyor. Ya, oraya yönlendiriyor. Oraya aktarıyor. Olayın gerçeği varsa zaten aktarabilirsin. Öbür türlüsü yapay olur. Bence yapay doğrusu bu. zaten. Yapay Öbürleri olur zaten. doğru söylüyorsun. Bunlarınki hep gerçek Evet, duruyordu. Peki, zaten sen şeyi yakalamışsın, mihenk noktasını yakalamışsın bu konunun. İletişimde evet. problem diyorsun. Zaten bizim de şikâyetimiz, bizim de Yusuf Dündar da burada özel abonem, özel üyem. Hoş geldin Yusuf. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, zaten bizim de, onları sevenlerin ve onların birleşmesini isteyen büyük kesimin, milyonların, şikâyeti de bu. Bu çocukların iletişimin insanlarla, hayranlarıyla iletişiminde bir zorluk, bir sıkıntılı durumları var. Çünkü üzerlerinde büyük bir baskı var. Hem toplum baskısı hem işlerinden dolayı yapımın bir baskısı var. Aşk yaşamayın, yaşasanız da gizli yaşayın, Gizli gözükmeyin. yaşayın, görülmeyin, işte, ne İletişim, bileyim, dışarılarda, medyalara, işte, televizyonculara yakalanmayın, evet, basına. evet. Peki bu iletişim, sıkıntısının üstesinden gelebilecekler mi sonunda? Nasıl olacak? Bu çocukları hiç el ele göremeyecek miyiz? Hiç el ele Yani Bilal abi o, programın ve, dizinin bitimine bağlı. Anlatabiliyor muyum? Bittiği zaman patlatırlar. Yani bu dizi varken mümkün değil böyle bir şey. Açıklanmaz yani. ikisi de dizide oynuyor. O oynadıkları diziler bittiği zaman ya da, Bittiği gaz zaman açıklarlar zaten. ya Genelde da öyle olur çünkü. ya da gazeteciler yakalarsa arada. Bir de Teşekkür bak ederim Sema Hanım. evet. Bir de bir şey daha söyleyeceğim sana. Bu Hı. konuda ne diyeceksin? Şimdi bu çocukların, aralarında böyle, hani, iletişimden dolayı bize yansıyan kopukluk filan var ya, eee, zaman zaman da, ikisi de genç, gurur yapıyorlar, birbirleriyle küstükleri zamanlar da oldu filan ama, eee, anne ve babaları ikisini de birbirlerini çok seviyorlar. Mert'in babası
Hacı amcamız, Hacı kendisi, çok değerli bir Evet. adamcağız. Afra'ya devamlı beğen yapıyor. Ne paylaşsa beğen yapıyor. Afra'nın annesi de onların ailesi, anne ve babasını, Mert'in anne ve babasını telefonla arıyor, sohbet ediyor filan. Yani bu neyi gösteriyor sence? Ha, bakın şimdi mesela alttan birisi yazdı. Dedi ki dizi bitse de açıklamazlar. Çünkü başka dizileri başlıyor diyor. Bak Sonra bu da güzel bir şey aslında. Doğru olabilir. Başka. Ben bilmiyorum ama nereye kadar saklanacak bu olay? Yani mutlaka bir gizlilik varsa gizlilik elbet bir gün bir yerde patlar ve ortaya çıkar. Böyle bir şey yok yani. Mutlaka bir şekilde çıkacak. O zaman dizileri de izlenmeyecektir, son dizileri. Ama bu böyle gizlilikle olacak iş değil. Mutlaka çıkacak bir yerden. Bunlar ailelerin ayrılmayacaklar. Yani çünkü gerçekten Bilal abi bunlar birbirlerini çok seviyor ve ben çok yakıştırıyorum. Sadece bakın ben değil, ben bunu diğer arkadaşlarıma, topluma, ne bileyim bir sürü insanlar var çevremde sorduğum zaman bu diziyi çok takip ettiklerini ve inanılmaz da reyting aldığını ve bunları da çok beğendiklerini ve herkes evlensin diyorlar. Niye kimse ayrılsın demiyor? Hiç bir ya kimseyi duymadım. Siz duydunuz mu? Çok yok yakıştırıyorlar birbirlerini. yok başkalarının başka sanatçıların fanları söylüyor onu. Onlar zaten ayrıldı. Onlar işte başarısız. Onlar rüzgarla, PR'la ilerliyor falan diye. Çekemeyenler söylüyor onu. Yani şunu soracağım sana. İkisinin de anne ve babasının, ailesinin e, bir diğerinin ailesiyle samimi olması da O aralarının da zaten aslında bizim için bir soru işareti. Yani mesela diyorlar ki hayır hayır öyle bir şey olmuş olsa. Şimdi ayrılan insan ailesiyle neden partnerini tanıştırsın ya da paylaşımlarına sosyal medyada niye onu beğendi yapsın? Niye bütün paylaşımlarının altına yorum yazsın? Yahut like it yapsın. Bu da yani bir muamma. Anlatabiliyor muyum? Müşahibeli bir durum. Dolayısıyla böyle bir şeyin olduğuna ben inanmıyorum ve kesinlikle aileler de eğer takipleşiyorlarsa zaten gidiyor. halk zaten bunu biliyor ama bunu Telefonlaşıyorlar. açıklamıyorlar. Aileler telefonlaşıyorlar. O Tabii, kadar. görüşüyorlar. Evet, Biliyorum, biliyorum. o kadar ileri. Evet, sevgili İpek Canbulat, ünlü astrolog, ağzın bal yesin. Ay, Çok çok güzel. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol, eksik olma. Yine çok güzel bir yayındı. Salı, Sağ cuma seninle birlikteyiz biliyorum ama ben tabii ki önümüzdeki cuma İstanbul'da olacağım. O zaman İstanbul'dan yaparız yayınımızı. İstanbul'a mı geliyorsun cuma günü? Evet, evet, perşembe günü geliyorum. Ha, perşembe günü İstanbul'a Perşembe günü gidiyorsun. geliyorum, evet. Televizyon programlarım var. Daha Evet. doğrusu, 1-2 tane, anlaştığım bir yerler olacak. Onlarla görüşmeye geleceğim. Bir müddet dediğim gibi bu kış artık Kıbrıs'ta olmayacağım. 10 seneden beri buradayım. Burada program yapıyordum ama bundan sonra İstanbul'dayım. Zaten takipçilerimin çoğu az önce de yazdılar, gördüler beni. Dolayısıyla onlara buradan selam sevgilerimi ve sizin de izleyicilerinize selam sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkürler sevgili İpek. Evet, dostlar, İpek Canbulat'la birlikteydik. Bize renk kattı yine. İnşallah cuma günü yine İpek Canbulat'la ünlü astrolog, astrolojinin prensesi diyorum ben ona. Ünlü astrolog İpek Teşekkür Canbulat'la ederim. yine birlikte olacağız. Ben teşekkür ederim. Sevgiler İpek'ciğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağ olun. Hoşça kalın, sağ olun. Değerli dostlar, yarın yine ben burada olacağım ve yarın yayınımız saat 18'de. Sevgiler gönderiyorum.